Evet arkadaşlar, bir videomuzla hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle çizim üzerinde pah ve radius kırmayı göstereceğim. Bunun için benim bir kontür ihtiyacım var. Yani bu kontür ihtiyacımızı dikdörtgenle ortadan kaldıracağım. Atıyorum bunun boyu 150'ye 100 mm boyunda bir dikdörtgen karesi de kalmış. Ben dikdörtgen çizmeyi tercih ettim. Radius pah komutum burada. Radius çizdiğiniz zaman radius'te İsterseniz noktayı seçerek radius kırarsınız. İsterseniz iki çizgiyi seçerek radius kırarsınız. Kısıtlanmış köşeleri tut. Şöyle göstereyim tekrar. Radius'a girip kısıtlanmış köşeleri tut. Mesela. Radius'u ben 15 mm yaptım. Buraya radius kırdığım zaman tamam dedim. Onayladım. Bakın arkadaşlar. Çizimim tanımlı ama kısıtlanmış köşeleri tut demediğim zaman geri geldim. Radius'a bir daha girdim. Bunu ortadan kaldırdığım zaman ya noktayla ya da iki çizgi seçerek radius kırabilirsiniz demişti. Bakın arkadaşlar, kısıtlanmış köşeleri tut komutunu, yani kutucuğunu aktif halden kaldırdığım zaman çizimim tanımsız hale dönüyor. Bu bizim kullanmak istediğimiz pek bir yöntem değil. Ama kısıtlanmış köşeleri tut dediğim zaman bakın çizimim tekrar tanımlı halde. Her radius ölçümlendir kutucuğunu da göstereyim size. Atıyorum. Birden fazla radius vardır parçada. Ya noktaları seçersiniz ya da köşeleri seçersiniz. Atıyorum buradaki radius 15 değildir de 10 milimdir. Buradaki 45 milimdir. Buradaki 5 milimdir. Buradaki 20 milimdir. Yani her farklı radius farklı ölçülendirme bu işe yarar. CTRL-Z ile geri alıyorum. Radius'umda göstereceğim bunlardı. Çizim pahına girelim. Pahta açı mesafesi uzaklık. Açı mesafesinde derece vererek kırabilirsiniz. 10 mm 45 derecede. Yani isterseniz bunu 60 derecede yaparsınız. Bakın o size kalmış. Hemen CTRL-Z ile geri alıyorum. Çizim pahına bir daha girdim. Uzaklık mesafesi. Eşit uzaklıkta geldiği zaman iki nokta arasında 10 mm yapıyor. Eşit değilse bir tane pah uzunluğu 15 ise diğer uzunluğu 5 ise bunu ayarlayabilirim. Bakın 15'e 5'lik bir pah. Dediğim gibi ya iki köşeyi seçebilirsiniz ya da direkt noktayı seçebilirsiniz. Pahta da radius'ta da ikisi de aynıdır. Değişen bir şey yok. Çizim ve çizimde radius ve çizim pahı bu kadardı. İsterseniz noktayı da göstereyim. Noktada herhangi noktalara, yani herhangi bir yerlere nokta atabilirsiniz. Lazım olduğunda çizimlere ölçümlendirme yapabilirsiniz. X'de Y'de. Yani tekrardan mesela bunlar arasındaki mesafeyi de ayarlayabilirsiniz. Bakın bunlar tanımlı olmadığı halde bunlar tanımlıyken sağa sola kayma yapmaz hiçbir şekilde. Yazı yazmalıyla bir tane eğrisel çizgi ihtiyacım var. Yani eğrisel dedim, bu düz olur, yatay olur, dikey olur. Şu an buraya çizgim olduğu için ben bunu seçeceğim. Eğitime de SolidWorks eğitim olarak yazıyorum. Bakın arkadaşlar, buradan ortada mı, kenarda mı, ayrı ayrı olacağını mı, yoksa bir yerden başlayacağını mı seçebilirim. Ben ortada olsun diyorum. Eğrinin üstünde mi altında mı? Üstünde olsun diyorum. Ve soldan sağa doğru okunsun diyorum. Belki yazı tipini kullanıp kapatıyorum. Buradan istediğim şekilde yazı tipini ayarlayabilirim. Buradan da herhangi bir tanesini, istediğiniz ne varsa seçebilirsiniz. Ben şu yazı tipini seçmek istiyorum. Punktayı da 15 yapıyorum. Enter'lıyorum. Bakın arkadaşlar, aynı bu şekilde yazabiliyoruz. Yani bu illaki çizim düzleminde olacak diye bir şey yok. Katı düzleminde de olabilir. Hepsini teker teker göstereceğim. Yani bu komutlar şimdilik şu bölme olduğu gibi sizlere anlattım. Düzleme daha sonra 3 boyutlu bir çizime ihtiyacımız olduğu için onu anlatmadım. Şimdi sizlerle birlikte bir dahaki videomuzda bir katı modelleme yapacağız. Bakın oradan ekstrüsyonel katı oluşturmayı öğrenmiş olacağız. Yani buradaki komutları nasıl pratik şekilde kullanırız onları göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.